Bebeğinizin hatırladığı ilk şey ne sizce? Telefonunda yüzlerce fotoğrafı var. İlk gülümsemesi, ilk kahkahası, ilk kez sana uzandığı an. Belki ilk doğum günü, belki ilk adımı. Bazen gece herkes uyuduktan sonra o fotoğraflara dönüp dönüp bakıyorsun. Ve aklına şu soru geliyor. Acaba bunu hatırlayacak mı? Mesela doğum günündeki balonları, pastanın üzerindeki mumu, kucağında oturduğu anı, sana bakarken yüzündeki ifadeyi, belki yıllar sonra birlikte o fotoğrafa bakacaksınız. Ve sen diyeceksin ki bak burada ilk doğum günündesin. Ama muhtemelen bebeğin o günü hatırlamayacak. Aslında sadece onu da değil, ilk kahkahasını, ilk adımını, ilk sarılmalarınızın çoğunu, ilk oyunlarınızı hatırlamayacak. Peki nasıl olur? Bir bebek her gün öğrenirken, her gün yeni şeyler keşfederken, her gün beyninde milyonlarca yeni bağlantı kurulurken nasıl olur da bütün bunları hatırlamaz? Eğer bunları hatırlamıyorsa, peki hatırladığı ilk şey ne? Nasıl öğreniyor ama hatırlamıyor? Aslında birçok ebeveyn bunun farkına varmıyor. Çünkü bebekler bize sürekli bir şeyler hatırlıyormuş gibi görünür. Mesela en sevdiği oyuncağı bilir, beslenme saatini bekler, seni görünce farklı tepki verir, tanıdığı insanları ayırt eder. Hatta bazen daha önce gördüğü bir oyuncağı yeniden görünce heyecanlanır. İnsan düşünmeden edemiyor. Eğer hatırlamıyorsa bunları nasıl biliyor? Eğer hafızası yoksa bütün bunlar nasıl mümkün? İşte burada çoğumuzun düşündüğü şeyle bebeğin beyninin çalışma şekli arasında büyük bir fark var. Çünkü öğrenmek ve anı oluşturmak aynı şey değil. Bebeğin hafızasına bir şeyler kaydetmeye doğumdan önce başlıyor. Şaşırtıcı ama doğru. Araştırmalar bebeklerin doğumdan önce bile bazı şeyleri öğrenebildiğini gösteriyor. Hamileliğin son aylarında annenin sesini duymaya başlıyorlar. Konuşma ritmi, ses tonu, bazı melodiler, hatta bazı çalışmalarda hamilelik boyunca düzenli olarak okunan bir hikayenin doğumdan sonra bebek tarafından diğer hikayelere göre daha fazla ilgiyle dinlendiği görülmüş. Bir düşün. Daha dünyaya gelmemiş bir bebek henüz yüzünü bile görmediği insanların sesleri arasında ayrım yapmaya başlayabiliyor. Bu yüzden yeni doğan bir bebeğin annesinin sesine daha güçlü tepki vermesi bilim insanlarını şaşırtmıyor. Çünkü o ses tanıdık. Yani öğrenme düşündüğümüzden çok daha erken başlıyor. Fakat burada önemli bir ayrıntı var. Bu öğrenme bir hikaye şeklinde değil. Bebeğin zihninde şöyle bir kayıt yok. Geçen salı annem bana şarkı söyledi. Onun yerine daha farklı bir kayıt oluşuyor. Bir tanıdıklık hissi, bir güven hissi. Ve işin ilginç tarafı şu, bebeğinin hatırladığı ilk şey bir görüntü değil, bir his. Peki bizler neden kendi bebekliğimizi hatırlamıyoruz? Şimdi asıl gizeme gelelim. Hepimiz bebek olduk. İlk doğum günümüz vardı, ilk oyuncağımız vardı, ilk kez düştük, ilk kez güldük, ilk kez birine sarıldık. Ama bunların neredeyse hiçbirini hatırlamıyoruz. Bilim insanlarının buna verdiği özel bir isim var. Bebeklik amnezisi. Bebeklik amnezisi, bebeklik dönemine ait anıların büyük bölümüne yetişkinlikte ulaşamamak demek. Fakat burada genellikle yapılan bir düşünce hatası var. Birçok kişi bunu duyunca şöyle düşünüyor. Demek ki bebeklerin hafızası yok. Ama bilim insanları bugün bunun doğru olmadığını biliyor. Çünkü hafıza olmasaydı bebeğin seni tanıması mümkün olmazdı. Sesini ayırt edemezdi. Rutinleri öğrenemezdi. Bazı oyuncakları diğerlerine tercih edemezdi. Yani ortada kesinlikle bir öğrenme ve hafıza sistemi var. Asıl soru şu, eğer hafıza varsa neden anılar yok? Beyin anıları nasıl saklıyor? Bilim insanları uzun yıllardır bu sorunun cevabını araştırıyor. Bugün bildiğimiz şey şu, bir anının yıllarca saklanabilmesi için beynin bazı bölümlerinin birlikte çalışması gerekiyor. Bu sistemin en önemli parçalarından biri de hipokampus adı verilen bölge. Bunu beynin arşiv görevlisi gibi düşünebilirsin. Gün içinde yaşananları topluyor, düzenliyor ve uzun süre saklanabilecek hale getiriyor. Fakat bebeklerde bu sistem hala gelişim halinde. Bir ev düşün. İnsanlar içinde yaşamaya başlamış ama aynı anda duvarlar örülüyor, yeni odalar ekleniyor, pencereler değişiyor, elektrik sistemi kuruluyor. İşte ilk yıllardaki beyin biraz buna benziyor. Kayıt alıyor ama kayıt sistemi henüz tamamlanmış değil. Bu yüzden ilk yıllardaki birçok olay uzun yıllar boyunca erişilebilir bir anıya dönüşemiyor. Bilim insanları şaşırtan bir keşif yaptı. Uzun süre bilim insanları erken dönem anılarının tamamen kaybolduğunu düşündü. Sonra ilginç bir şey oldu. 2016 yılında nörobilimcilerin liderlik ettiği bir araştırma ekibi genç fareler üzerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Farelerle yapılan deneylerde unutulduğu düşünülen bazı erken dönem anılarının izlerinin beyinde hala bulunabildiği görüldü. Bu keşif bilim dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Belki de erken dönem anıları tamamen silinmiyor. Sadece ulaşılması çok zor bir yere taşınıyor. Bir düşün. Belki çocukluğunun ilk yıllarına ait bazı anılar gerçekten yok olmadı. Sadece beyninin ulaşamayacağı kadar derinlerde duruyor. Bugün bilim insanları bunun tam cevabını hala bilmiyor. Bebeğin aslında çok daha fazlasını hatırlıyor olabilir. Bu noktada ilginç bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Bebeğinin hatırladığı ilk şeyler olaylar değil, büyük ihtimalle örüntüler.
Mesela şöyle düşün. Bebeğin zihninde şu tür bir kayıt olmayabilir. Geçen çarşamba saat 3'te annem bana sarıldı. Ama şu tür bir kayıt oluşabilir. Bu kişi bana güven veriyor. İşte araştırmacılar bunun çok önemli olduğunu düşünüyor. Çünkü bebeğin beyni ilk yıllarda dünyayı olaylar üzerinden değil, ilişkiler üzerinden öğreniyor. Kim güvenli? Kim sakinleştiriyor? Kim ihtiyaçlarımı karşılıyor? Kim yanımda kalıyor? Bu soruların cevapları yavaş yavaş kaydediliyor ve insan hayatındaki en önemli kayıtların bazıları tam burada oluşuyor. Peki, yıllar sonra anlatabileceğimiz ilk anılar ne zaman ortaya çıkıyor? Bu sorunun cevabı üzerine çalışan bilim insanlarından biri de çocukluk hafızası araştırmalarıyla tanınan Patricia Bauer. Onun ve diğer araştırmacıların çalışmaları ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. Küçük çocuklar olayları hatırlayabiliyor. Hatta bazen aylar önce yaşadıkları şeyleri bile yeniden hatırlayabiliyor. Fakat zaman geçtikçe bu anıların büyük kısmına erişim kayboluyor. Yani sorun her zaman anının oluşmaması değil, anının yıllarca korunamaması. Bu yüzden çoğu insanın ilk kalıcı anıları genellikle 3 ile 4 yaş arasında başlıyor. Bazılarında biraz daha erken, bazılarında biraz daha geç. Ama genel tablo benzer. İşte bu yüzden yetişkin olduğumuzda ilk doğum günümüzü hatırlamıyoruz, ilk oyuncağımızı hatırlamıyoruz, ilk sarılmalarımızı hatırlamıyoruz. Ama bu onların önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, belki de hayatımızın en önemli temellerinden bazıları o dönemde atılıyor. O zaman ilkler neden önemli? Sadece büyükler için mi? Belki şu anda aklından şu geçiyor. Eğer o hatırlamayacaksa neden bu kadar önem veriyoruz? Aslında bu çok doğal bir soru. İlk doğum günü, ilk bayram, ilk tatil, ilk kahkaha, ilk oyun. Eğer bebeğin bunları yıllar sonra hatırlamayacaksa neden bu kadar değerli geliyorlar? Çünkü insan beyninde yalnızca iki tür kayıt yok. Bir tarafta anılar var, diğer tarafta ise deneyimlerin bıraktığı izler. Bir çocuğun kendini güvende hissetmesi, sevildiğini hissetmesi, ihtiyaç duyduğunda birinin yanında olduğunu öğrenmesi. Bunlar tek tek olaylardan daha büyük şeyler ve çoğu zaman hatırlanmasalar bile etkileri yaşamaya devam ediyor. Belki ilk doğum günündeki pastayı unutacak. Ama o gün sevgiyle çevrili olmanın hissi beyninde sessizce yer etmiş olacak. Belki ilk sarılmanızı hatırlamayacak ama sarılmanın güven verdiğini öğrenmiş olacak. Şunu söyleyebiliriz ki bazı anılar hatırlanmaz ama insanları şekillendirir. Şimdi en başta bahsettiğimiz telefonundaki fotoğraflara geri dön. İlk kahkaha, ilk adım, ilk doğum günü. Belki yıllar sonra hiçbirini hatırlamayacak. Hatta belki o fotoğraflara baktığında sana dönüp bunu hiç hatırlamıyorum diyecek. Ama senin o an hatırlaman gereken şey şu olacak. O günlerin değeri hatırlanıp hatırlanmamalarında değildi. O günlerin değeri onu yavaş yavaş bugünkü insan haline getirmelerindeydi. Çünkü bazı anılar zihinde yaşamaz. Davranışlarda yaşar, ilişkilerde yaşar, güven duygusunda yaşar ve bazen bir bebeğin hatırladığı ilk şey bir görüntü değil, bir ses değil, bir oyuncak değil, sevildiğini hissettiği o sessiz duygudur. Eğer bebeğinin dünyasının nasıl şekillendiğini keşfetmek senin de hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma.